Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere yine nefis bir poğaça tarifim var. Kabarmaları doyamayan yumuşacık bir poğaça. Öncelikle hamuru için 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1,5 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket kuru maya ekliyorum. İyice karıştırıyorum. 10-15 dakika mayamın aktifleşmesini bekliyorum. Evet, 15 dakika kadar mayalandırdım. Gördüğünüz gibi maya aktifleşti. Artık üzerine diğer malzemelerini ilave ediyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 tane yumurtanın beyazını içerisine, sarısını da üzeri için ayırdım. Ve tekrar karıştırıyorum. Şöyle karıştırdım ve artık unu ilave ediyorum. Unun hepsini bir anda boşaltmıyorum. Kontrollü bir şekilde unu ilave edelim. Aksi halde poğaça hamurunuz sert olur. Sert olunca da poğaçalarınız taş gibi olur arkadaşlar. En önemli püf noktalarından bir tanesi hamurunuzun yumuşaklığı. Şimdi biraz sonra sizlere detaylarını da vereceğim. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Öncesinde 4 su bardağı un ekledim. 200 milimlik bardak ölçüsüyle. Tekrar 2 su bardağı daha un ilave ediyorum. Toplamda 6 su bardağı un ekledim arkadaşlarım. Spatulayı içerisinden çıkartıyorum ve özlü bir hamur oluncaya kadar hamuru yoğuruyorum. Poğaça, börek hamurları mutlaka iyi yoğrulmalı. Aksi takdirde istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi elime hafif yapışıyor. Hiç problem değil. Artık hamuru toparladım. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Oda ısısında tereyağı ekliyorum. Tereyağı ile birlikte tekrar yoğuruyorum. Tereyağını malzemelerle birlikte değil, sonradan bu şekilde eklerseniz gerçekten sonucunu sizler de göreceksiniz. Hem kıvamını ayarlıyor hamurun, hem lezzet ve yumuşaklık sağlıyor. Kimse bu sırları vermez arkadaşlar. Ben tariflerimi tüm detaylarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü sizlerin de gönül rahatlığıyla tariflerimi denemenizi istiyorum arkadaşlarım. Öncesinde hamur parçalanıyor gibi gözüküyor, görüyorsunuz. 5 dakika sonra hamurun nasıl güzel bir kıvamda olduğunu ve toparlandığını sizler de şahit olacaksınız. Hiç korkmayın, tereyağı eklediğiniz an hamur paramparça gözükecek. Hiç korkmayın arkadaşlarım, bakın nasıl toparlanıyor. Avucunuzun ortasıyla bu şekilde bastırarak hamuru yoğuralım. Bir de küçük detay arkadaşlar, kabın içerisinde değil, ya bir tezgah ya da bir masa üzerinde bu şekilde yoğurursanız gerçekten kıvamını daha güzel ayarlarsınız. Aksi takdirde kalıp dar olduğu için bu şekilde kaliteli bir hamur yoğuramazsınız. Gördüğünüz gibi yumruklayarak hamurun nasıl güzel bir kıvam verdim ve toparladım. Mutlaka hamurlarınızı iyi yoğurun. Şöyle 2 dakika yoğurmayla hamurunuz güzel olmaz arkadaşlarım. Bazen yorumlar geliyor. Filiz Hanım, benim ne yaptıysam hamurlarım güzel olmuyor. Poğaçalarım taş gibi oturuyor. Keklerim kabarmıyor. Vesaire, bu şekilde çok yorumlar geliyor. Arkadaşlar gerçekten çok pratik yapımları var ama ufak ufak ayrıntıları var. Ben de sizlere bütün ayrıntılarını vermeye çalışıyorum. Lütfen dikkatli izleyin, dikkatli dinleyin. İnanın sonucu sizler de seveceksiniz. Hamurum mayalandı. 3 katına kadar çıktı. Maya havasını ve kokusunu aldım. Ve artık hiç yoğurmuyorum bu aşamada. Sadece şöyle toparlıyorum. Artık bezelere bölüyorum. Beze yumaklarınızı da kendi tepsinizin büyüklüğüne göre de ayarlayabilirsiniz. Tercihinize göre de ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz minik minik poğaçalar yapabilir, daha çok beze çıkartabilirsiniz.
Dilerseniz benim yaptığım gibi orta boyda yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Bezelere böldüm ve yumaklıyorum gördüğünüz gibi. İnanılmaz güzel bir esnek bir hamur elde ettik arkadaşlar. Kulak memesinden bir tık daha esnek. O şekilde sizlere anlatayım. Evet, bütün bezeleri yumak ettim ve üzerini örtüyorum. Lütfen üzerini örtün. Aksi takdirde kabuk tutacaktır. 3 tane bezemi bu şekilde parmak uçlarımla açıyorum. Bugün poğaçamızı iç dolgusunu sebzeli ya da maydanozlu peynirli yapmayacağız arkadaşlarım. Çikolatalı yapacağız. Şöyle hem çocukları sevindirelim hem de biraz kendimiz sevinelim. Bol çikolatalı poğaça yapıyorum. Çikolatayı dolaba koydum ama biraz geç koyduğum için çok fazla aşırı soğumadı ve bu şekilde yumuşak. Sizler 3-4 saat önceden buzdolabın alt bölümüne çikolatanızı koyabilirsiniz. Evet, bu şekilde şöyle biraz yaydırdım ve daha sonra birleştiriyorum. Yine önemli ayrıntı, bu aşamayı çok sıkı yapmanız gerekiyor. Aksi halde gerçekten açılabiliyor. Lütfen dikkat edelim. Hatta tepsiyi koyarken de bu şekilde iyice parmak uçlarımla birleştirdim. Ben bugün bu şekil veriyorum. Dilerseniz yuvarlak şekilde verebilirsiniz. Dilerseniz farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Gerçekten hepsiyle de çok lezzetli olacaktır. Çünkü hamurumuzun lezzeti çok güzel. Yeni gelen takipçilerim, eğer sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, bu şekilde bütün beze yumaklarımı, poğaçamı hazırlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi tepsiye dizdim. Bu şekilde tepsi mayası için 10 dakika kadar bekleteceğim. Tepsi mayamız da geldi. Tepsi mayası da çok önemli arkadaşlar. Yumuşacık pamuk gibi poğaçalar yapmak istiyorsanız tepsi mayasını es geçmeyin. Vaktiniz çok dar da olsa üzerini örtün ve 5 dakikada olsun mayalandırın. Çünkü çok işe yarıyor. Yumurta sarımın içerisinde şöyle bir damla kadar sıvı yağ ekledim parlatması için. Ve çok bastırmadan şöyle yüzeyini hemencik yumurta sarımızı sürelim. Bastırırsanız mayalanan poğaçalarınızın mayası söner. Evet, bu şekilde bütün poğaçalarımı yumurta sarımı sürdüm. Şöyle. Üzerini ben fındıkla süslüyorum. Fındıkları biraz parçaladım. Daha sonra poğaçalarımın üzerine yerleştiriyorum. Gerçekten çok da farklı bir lezzet katıyor. Dilerseniz susamla da süsleyebilirsiniz. Evet, poğaçalarım fırına gitmeye hazır. 200 derece alt üst ayar fırına pişmeye gönderiyorum. Mutlaka poğaçalarınızı ısınmış bir fırına gönderin. 200 derece olması yeterlidir. Evet, poğaçalarımın rengini görüyorsunuz. O kadar güzel kızardılar ki şöyle yumuşaklığına bakar mısınız? Gerçekten samimiyetime inanıyorsanız bu tarifimi çok beğeneceksiniz. Yumuş yumuş, pamuk gibi poğaça tarifi verdim bugün sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Keyifle izlemişsinizdir. Elimden geldiğince detaylarını verdim. Eğer ki yine de takıldığınız bir konu olursa lütfen yorumdan yazarsanız sizlere dönüş sağlarım. Evet, şöyle ne kadar yumuşak olduğunu tekrar sizlere göstermek istiyorum. Çünkü aklınızda hiçbir şekilde soru işareti kalmasın. Tabii ki ben de istemiyorum bu şekilde
poğaçalarıma eziyet etmek ama sizler de yumuşaklığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Şöyle iç dokusunu da görelim. Bakın tel tel ne kadar güzel oldu. Apaçık ortada. Tekrar bir tane daha bölüyorum. Of of of. Mutlaka yapın, deneyin. Küçük de olsa yorumlarınızı benden esirgemeyin. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.